Bugün elimizde oldukça kişisel, nostalji ve hüzün dolu bir metin var. 2018'den bir blog yazısı, Okula Veda. Hmm, Ama bu yani basit bir mezuniyet hikayesinin çok ötesinde bir şey. Yazar için adeta bir çifte veda durumu. evet. Hem öğrenciliğe hem de mekana veda ediyor. Aynen, hem 17 yıllık öğrencilik hayatına veda ediyor hem de okulu Marmara İletişim'in o efsanevi Nişantaşı kampüsüne. Çünkü tam yazar mezun olurken kampüste taşınıyor ve koca bir devir kapanıyor. Çok sembolik bir an aslında. Kesinlikle. Şöyle bir düşünün, hayatınızda çok önemli bir yeri olan ama artık var olmayan bir mekan var mı? Bir okul, belki eski bir ev. O mekan gittiğinde anılarda uçar gider mi? İşte bu sohbette tam da bunu bir yerin ruhunu deşifre edeceğiz. Burada asıl ilginç olan şey, yazarın bir binanın taşınmasını, hani lojistik bir olay gibi değil de bir ölüm olarak görmesi. Evet, çok güçlü bir ifade. Çok. Bu da mekanlarla kurduğumuz o duygusal bağın sandığımızdan ne kadar derin olduğunu gösteriyor aslında. Bu yazı kişisel bir vedadan çok kolektif bir hafızanın kaybına yazılmış şey gibi, bir taziye ilanı gibi. Taziye ilanı, evet, çok doğru bir tanım. O zaman en başa gidelim, yazarın hikayesinin başladığı o ana. Hadi bakalım. Bizi Sivas'a götürüyor. Sıcak bir yaz günü tarlada ot balyaları yükleniyor. O sırada babasının telefonu çalıyor ve teyzesi haberi veriyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünü kazanmış. Harika bir haber. Normalde öyle beklersin, değil mi? Ama ailesi bu habere çılgınlar gibi sevinmiyor. Hatta tam tersi, daha çok üzülüp hayal kırıklığı yaşıyorlar diyor. Bu başlangıç o okulun onun için neden bir sığınak olduğunu anlamamız için çok önemli bir anahtar sanırım. Bu dediğin o kadar önemli ki. Çünkü bu sadece bir ailenin tepkisi değil. Bu aslında yazarın kimliğini koruma mekanizmasının başladığı an. Aile ne bekliyor? Doktorluk, mühendislik, garanti meslekler. Tabii. Ama o sinema gibi belirsiz bir alanı seçerek aslında kendi kimliğini onların beklentilerine karşı savunmaya başlıyor. İşte o noktadan sonra üniversite onun için sadece bir okul olmaktan çıkıyor, kendi seçimlerinin kalesi haline geliyor. Yani ailesinin o tereddüdü istemeden de olsa okula bağını daha en başından perçinliyor. Kesinlikle. Çünkü o okulu savunmak, kendini savunmak anlamına geliyor artık. Peki, bu kadar anlam yüklediği okuluna İstanbul'a gelip o meşhur Nişantaşı kampüsünü ilk gördüğünde ne oluyor? İşte metnin en şaşırtıcı yerlerinden biri bu. Evet, o ilk karşılaşma anı. Devasa, görkemli bir kampüs beklerken karşısında kendi lisesinden bile daha gösterişsiz, kendi tabiriyle liseden bozma bir bina buluyor. Hmm. Hayal kırıklığı o kadar büyük ki o gün okula adımını bile atmıyor, arkasını dönüp gidiyor. İşte bu ilk hayal kırıklığı anı aslında bize çok değerli bir şey söylüyor. Bir mekanı yuva yapan şeyin ne olduğuyla ilgili. Hı hı. Demek ki mesele binanın dış görünüşü, heybeti, modernliği değil. O ilk başta hayal kırıklığı yaratan, belki fiziken yetersiz görünen bina, zamanla içine sinen yaşanmışlıklarla bambaşka bir şeye dönüşüyor. Değerini betonundan değil, anılarından alıyor. Yani ruh fiziksel görünüşe karşı bir zafer kazanıyor adeta. Aynen öyle. Ve o sonradan duyulan derin sevgi, bu ilk hayal kırıklığı sayesinde daha da anlamlı hale geliyor. Ve o ruhu oluşturan en önemli şey de insanlar sanırım. Yazar o kırık dökük dediği binanın duvarları arasında 4 yıl geçiriyor. İşte İmran Demir, Ali Murat Kırık gibi hocaların adını saygıyla anıyor, harika bir Erasmus deneyimi yaşadığını anlatıyor, Tabii akademik kazanımlar var. diyor. Sanki okulun asıl müfredatı bu, arkadaşlıklarmış gibi. Kesinlikle. Çünkü üniversite dediğimiz yer sadece mesleki bilgi aktaran bir kurum değil. Belki de ondan daha önemlisi bir kimlik inşa etme laboratuvarı. Güzel tanım. Yani bir sosyalleşme, kendini keşfetme alanı. Yazar okula başarılı bir senarist olma hayaliyle giriyor ama mezun olurken ceplerinin çok daha dolu olduğunu söylüyor. Bu dolu cepler metaforu harika bence. Çok iyi, evet. O ceplerde sadece senaryo bilgisi yok. Anılar var, alternatif gelecek planları var ve en önemlisi yazarın koca bir aile dediği o insan ilişkileri var. Evet, senaristik hayali hala o ceplerden birinde duruyor.
Ama artık tek başına değil, yanında çok daha büyük bir hazine var. Ama tüm bu kazanımların arasında öyle bir tanesi var ki yazar ona özel bir parantez açıyor. Metnin en samimi anı belki de. Oraya geliyoruz, evet. Bütün o kazanımları birbirine bağlayan o görünmez tutkal. Tam olarak o, aşk. Okulun ona verdiği en kıymetli şeyin aşk olduğunu söylüyor. Hı hı. Ona şiirler yazdıran, yazma eylemini sevdiren bir aşk. Durumun biraz karışık olduğunu, şimdilik tek taraflı ilerlediğini de büyük bir dürüstlükle itiraf ediyor. Evet, o detay çok güzel. Ama o gençliğin verdiği o harika umutla da ekliyor, ne demişler? Ya severse? İşte bu detayın metne kattığı derinlik müthiş. Çünkü okulu hayatın sadece rasyonel ve planlı yanının yaşandığı bir yer olmaktan çıkarıyor. Doğru. En yoğun, en kontrolsüz duygusal deneyimlerin sahnesine dönüştürüyor. O ilk aşklar, ilk hayal kırıklıkları, hepsi o koridorlarda, o bahçede yaşanıyor. Bu karşılıksız aşk bile artık sadece kişisel bir anı değil, o mekanın ruhunun bir parçası haline geliyor. Yani o binayı hatırlamak biraz da o duyguyu hatırlamak demek, gençliğin ta kendisi. Aynen öyle. Ve işte tüm bu birikimle, dolu ceplerle, anılarla vedalaşma zamanı geliyor. Yazar burada metnin en can alıcı noktasına ulaşıyor. O ölüm anına. Evet, onun için bu bir yerden başka bir yere eşya taşımak falan değil. Diyor ki, okuldan sadece öğrenciler gitmiyor, bizimle birlikte okulun ruhu da gidiyor. Marmara İletişim başka bir yerde var olmaya devam edecek olsa da o artık bizim okulumuz, yuvamız olmayacak diyor. Ve yazısını bir taziye yazısı olarak tanımlayarak o sarsıcı cümleyi kuruyor. Başımız sağ olsun arkadaşlar, okulumuz öldü. Bu cümleyi ilk okuduğumda ben de duraksadım. Bir binaya öldü demek bu çok ağır bir ifade. Çok ağır. Ama bu ifade bizi mimaride genius loci denen yani mekanın ruhu olarak bilinen çok güçlü bir kavrama getiriyor. Yani bir yer sadece duvarlardan, pencerelerden oluşmaz. Hı hı. Bir yerin asıl ruhu orada biriken anılarla, yaşanan olaylarla, kurulan ilişkilerle oluşur. Yazarın yasını tuttuğu şey tuğlalar değil, o kolektif yaşanmışlığın oluşturduğu bu ruh. Yani kantindeki Salim abinin çayı. Aynen. Koray abinin pizzaları, o yemyeşil bahçedeki sohbetler, ders aralarında yapılan geyikler, bütün bunlar bir araya gelerek o mekanın eşsiz ruhunu yaratıyor. Bina taşındığında bu ruhun bedeni de toprağa verilmiş oluyor. Yani anılar öksüz kalıyor bir nevi. Artık gidip dokunabilecekleri, nefes alıp veren bir yuvaları olmuyor. Evet, sadece zihinlerdeki imgelere ve fotoğraf karelerine hapsoluyorlar. Yazarın bunu bir cenaze töreni gibi görmesinin sebebi bu. O kolektif ruhun dağılmasından endişe ediyor. Bu yüzden de son bir teşekkür ve veda ediyor okuluna. O son kısım çok dokunaklı. Evet, okula kattığı her şey için teşekkür ediyor. Hocalarını, bahçesini ama en önemlisi ona kazandırdığı ve birer hazine olarak gördüğü arkadaşlarını asla unutmayacağını söylüyor. Ve şu cümleyle adeta bir ayrım yapıyor. Arkadaşlarım yanımda, sen ise anılarımda ve fotoğraflarda yaşamaya devam edeceksin. Çok güzel bir ayrım bu. Sanki ruhun yaşayan parçasını yani arkadaşlarını yanına alıyor. Cansız bedenini ise geçmişe emanet ediyor. Aynen öyle. Bu aynı zamanda bir kabulleniş, mekanın fiziksel varlığı bitse de orada kazanılan en değerli şeylerin, yani insan ilişkilerinin kalıcı olduğunu söylüyor. Okul ölüyor ama okulun doğurduğu o koca aile yaşamaya devam ediyor. Ruh form değiştiriyor. Form değiştiriyor, evet. Yine de yazar bu hüznün içinde bize küçük bir umut ışığı bırakmayı da ihmal etmiyor. Yazısını geleceğe dair bir hayalle bitiriyor. Yıllar sonra bambaşka bir kampüste yepyeni bir öğrencinin arkadaşına soracağı bir soruyu hayal ediyor. Neydi o soru? Sen hala Umut'u izlemedin mi? Bu muhtemelen kendi dönemlerinde çektikleri bir öğrenci filmi ya da önemli bir projeleri. Bu çok zarif bir kapanış. Çünkü bu cümleyle bize şunu söylüyor. O okulun ruhu tamamen yok olmadı. Artık duvarlarda değil, efsanelerde, anlatılan hikayelerde, yeni nesillere aktarılan anılarda yaşamaya devam edecek. Evet, Umut filmi o ruhun yeni nesillerdeki taşıyıcısı olacak. Kesinlikle. Anılar, hikayelere dönüştüğü zaman ölümsüzleşir.
Yazar da kendi anılarının bir hikayeye dönüştüğünü ve böylece yaşamaya devam edeceğini umuyor. Ve son sözü yine okuluna oluyor. Ona bir söz vererek veda ediyor. Sakın merak etme. Bu hayatı tadını çıkara çıkara son anına kadar yaşamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sen sadece huzurla uyu. Bu, okuldan aldığı o ilhamla onun mirasını kendi hayatlarında yaşatma sözü aslında. Kesinlikle. Bu metni inceledikten sonra en başta sorduğumuz o soruya geri dönüyoruz. Bir mekan öldüğünde ruhu gerçekten de onunla birlikte yok olur mu? Yoksa bu metinin de ima ettiği gibi o ruh oradan geçen insanların anılarında, birbirlerine anlattıkları hikayelerde, farklı bedenlerde yaşamaya devam mı eder? Belki de asıl soru bu. Belki de asıl soru şu, sizin için ruhu olan ama artık var olmayan bir yer var mı? Ve o yerin ruhu, bugün sizin anlattığınız hangi hikayede yaşamaya devam ediyor?